Merhaba, bugün senin için oldukça farklı bir konuya, Ahmet Kahraman'ın Kürt İsyanları kitabına yakından bakacağız. Bu kitap, bildiğimizi sandığımız Türkiye'nin yakın tarihini, özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarını, Kürt meselesini epey sarsıcı bir yerden ele alıyor. Evet, gerçekten de iddialı bir çalışma. Kahraman, resmi tarih dediğimiz anlatının birçok gerçeği ya gizlediğini ya da çarpıttığını savunuyor. Hatta masa başı üretim gibi bir ifade kullanıyor. Oldukça güçlü bir iddia. Kesinlikle. Bizim de buradaki amacımız bu kitabın temel argümanlarını, öne çıkardığı olayları, figürleri, yani Şeyh Said gibi, Dersim gibi konuları sanat damıtarak aktarmak. Kahramanın penceresinden bakmaya çalışacağız. Tabii, şunu hemen belirtelim değil mi? Biz burada kitaptaki iddiaları ve yorumları aktarıyoruz. Yani herhangi bir politik görüşü onaylamak gibi bir niyetimiz yok. Aynen öyle. Amacımız tamamen bu kaynağın sunduğu perspektifi sana iletmek. O zaman başlayalım. Kitap en baştan resmi tarihle bir hesaplaşmaya giriyor sanki. Tek ırk ideolojisi eleştiriliyor. İttihat Terakki dönemi, Osmanlı'nın sonu, hatta Birinci Dünya Savaşı'na girişimiz. Evet, mesela Goben ve Breslav gemilerinin oldu bittisiyle savaşa nasıl girildiği ya da Sarıkamış'taki o büyük facia, 90 bin askerin durumu, bunların resmi anlatıda çok farklı yansıtıldığını söylüyor. Hatta Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Türkiye bir göçmenler memleketidir sözüne atıf yaparak o tek tip ulus yaratma çabasını da sorguluyor sanırım. Kesinlikle. Çanakkale'deki Alman komutan Liman von Sanders'in hatalı taktiklerine kadar birçok detaya giriyor. Yani diyor ki o kahramanlık anlatılarının arkasında ciddi siyasi hatalar, insani trajediler var. Bunlara da bakmak lazım. Kitabın en dikkat çekici iddialarından biri de şu, resmi tarihte sıkça bahsedilen 28 Kürt isyanı var ya, Evet. kahraman bunların çoğunun hayali olduğunu söylüyor. Yani gerçek, planlı, örgütlü halk isyanı olarak sadece 3 tane sayabiliriz diyor. 1925 Şeyh Said, Ağrı direnişi ve PKK hareketi. Peki diğerleri ne o zaman diye soruyorsun muhtemelen. Aynen, onlar ne? Kahramana göre onlar daha çok devletin tedip ve tenkil operasyonları, yani yola getirme, hizaya sokma ve hatta kökünü kazıma amaçlı askeri harekatlar sırasındaki çatışmalar. Anladım. Yani bir isyan durumu yok aslında ortada. Devletin müdahalesine karşı bir direniş var ve bu isyan olarak adlandırılıyor. Tam olarak öyle. Bu politikaların kökenini de ta Osmanlı'ya dayandırıyor ve 1925'te çıkan Şark Islahat Planı'yla işin renginin tamamen değiştiğini söylüyor. Kürt dili yasaklanıyor, kültür baskılanıyor, varlıkları inkar ediliyor. İşte bu ortamdaki tepkiler isyan diye damgalanıyor diyor. Şimdi kitabın en çok odaklandığı olaylardan ilki 1925 Şeyh Said isyanı. Burada da resmi anlatıdan epey farklı şeyler okuyoruz. Mesela isyanın hemen öncesinde Azadi örgütü liderlerinin tutuklanması var. Halit Bey, Yusuf Ziya Bey gibi isimler. Evet ve o tutuklamalarda kilit bir isimden bahsediyor, Binbaşı Kasım. Kim bu binbaşı Kasım? İşin ilginç yanı, Kasım hem Azadi liderlerinden Halit Bey'in akrabası hem de iddiaya göre örgüte dair kritik bilgileri Ankara'ya sızdıran kişi. Kahraman, bu durumun isyanın daha başlamadan nasıl darbe yediğini ve Kasım'ın rolünün daha sonra resmi kayıtlarda nasıl farklı gösterildiğini anlatıyor. Vay be, iç ihanet iddiaları yani. Peki Şeyh Said'in kendisi, kitap onu nasıl çiziyor? Dini lider mi, siyasi aktör mü? Kahraman, Şeyh Said'i Nakşibendi tarikatında çok nüfuzlu, saygın bir din alimi olarak tanıtıyor. Şair yönü de varmış, ailesi Mevlana Halid'e dayanıyor. Başlangıçta Azadi örgütünün doğrudan bir üyesi değil ama Kürtler arasında birliği sağlamaya çalışan manevi bir figür, birleştirici bir güç olarak görülüyor. Anladım. Ama asıl tartışma isyanın amacı konusunda, değil mi? Resmi tarih genellikle irticai, yani dinci, saltanat veya hilafet yanlısı bir hareket diyor. Kahraman ise Tam tersini söylüyor. Kitabın en temel iddialarından biri bu. İsyanın asıl hedefinin saltanat ya da hilafet değil, bağımsız Kürdistan kurmak olduğunu savunuyor. peki neden o zaman irtica vurgusu yapılmış?
Kahramana göre Ankara hükümeti özellikle Lozan Antlaşması sonrası uluslararası alanda sıkışmamak için olayın bu dini boyutunu bilinçli olarak öne çıkarmış. Yani Kürt ulusal taleplerini örtmek için irtica yaftasını kullanmış. Hatta Başbakan İnönü'nün bu yönde gizli bir genelge gönderdiğini bile iddia ediyor. Çok ciddi bir iddia bu. Peki isyan nasıl patlıyor? Piran köyündeki olaylar mı tetikliyor? Evet, 13 Şubat 1925'te Piran'da yaşananlar bir kıvılcım oluyor. Jandarmalar Şeyh Said'in yanındaki bazı kişileri tutuklamak isteyince bir gerginlik çıkıyor ve Şeyh Abdurrahim ateş ediyor. Bu aslında planlanan zamandan önce biraz hazırsız bir başlangıç oluyor kahramana göre. Yani spontane gelişen bir olayla başlıyor her şey. Aynen. İsyan hızla yayılıyor tabii. Daraheni, Genç, Elazığ gibi yerler ele geçiriliyor ama kilit nokta olan Diyarbakır kuşatması başarısız oluyor. General Mürsel Paşa'nın savunması etkili oluyor. Peki neden başarısız oldu bu kadar hızlı yayılan bir hareket? Kitap ne diyor? Birkaç temel sebep var. Birincisi, dediğimiz gibi hazırlıksız ve zamansız başlangıç. İkincisi, örgütlenme ve iletişimdeki ciddi kopukluklar. Mesela Botan gibi çok önemli bir bölgenin isyandan haberi bile olmuyor ya da çok geç oluyor. Aşiretler arası destek nasıl peki? Orada da sorunlar var. Bazı aşiretler, özellikle Dersim'deki Alevi aşiretler ya tam destek vermiyor ya da tarafsız kalıyor. Bir de tabii iç ihanetler meselesi var, Binbaşı Kasım örneğindeki gibi. Ve son olarak Türk ordusunun disiplini, organizasyonu ve silah gücü. Karşı tarafta çoğu zaman model silahlar bile yok, tırpanla sopayla savaşanlar var. Anlıyorum. İsyan bastırılıyor ve sonra o meşhur istiklal mahkemeleri kuruluyor. Kitap bu mahkemeleri korkunun kılıcı diye tanımlıyor. Terör mahkemeleri adını vermeyi düşündük dediğini aktarıyor. İlk yargılananlardan biri Seyit Abdülkadir. Onun durumu ve son sözleri çok etkileyici anlatılmış. Gerçekten öyle. Seyit Abdülkadir, İstanbul Kürt Teali Cemiyeti'nin de kurucularından saygın bir isim. Diyarbakır'da yargılanıyor ve iddianamede Kürdistan hayali kurmak bile suç sayılıyor. 75 yaşında olmasına rağmen idam ediliyor, idam sehpasındaki sözleri olarak aktarılanlar çok çarpıcı. Burasını da Kerbela'ya çevirdiniz, zulümle şeref kazanılmaz diyor. Sonra sıra Şeyh Said ve 46 arkadaşına geliyor. Onların yargılanması ve idamı da detaylı. Evet, mahkeme salonu, Şeyh Said'in kelepçeli, prangalı hali, sorgudaki cevapları, krallık niyetimiz yoktu, şeriatı uygulamaktı. Piran olayıyla alevlendi, biz de içine düştük. Aktarılıyor. Sonunda 47 kişi topluca idama mahkum ediliyor. İnfaz nerede ve nasıl yapılıyor? Diyarbakır Dağkapı'da, Buğday Meydanı denilen yerde, gece vakti infaz ediliyorlar. Cenazeler ailelere verilmiyor, isimsiz toplu bir mezara gömülüyorlar. Şeyh Said'in son sözleri olarak da, "Ulusum için kurban olduğuma pişman değilim. Yeter ki torunlarımız bizi düşman önünde mahcup etmesin," dediği belirtiliyor kitapta. İsyan bastırıldı, liderler idam edildi ama şiddet bitmiyor anlaşılan. Kitap asıl zulmün bundan sonra başladığını mı söylüyor? Islahat adı altında. Aynen öyle. Kahraman bu dönemi bir tür temizlik harekatı olarak görüyor. O şark ıslahat planı çerçevesinde köyler basılıyor. Silah toplama bahanesiyle insanlar işkence görüyor. Malları yağmalanıyor. Korkunç iddialar var kitapta bu döneme dair. Maalesef. Toplu katliam iddiaları, insanların ahırlara doldurulup diri diri yakıldığına dair tanıklıklar. Mesela Feyzullah Koç diye bir tanığın "babamı diri diri yaktılar" ifadesi var. Ya da Palu'da Gülbahar isimli bir kadının tecavüzden kurtulmak için kendini Murat Nevri'ne atması gibi trajediler anlatılıyor. Yani isyan sonrası dönemin yarattığı travma çok daha derin ve yaygın kahramana göre. Şeyh Said'den sonra kitap başka olaylara da odaklanıyor. Ağrı isyanı ve özellikle Zilan katliamı var sırada. Evet, 1926-1930 arası Ağrı direnişini, Hoybun örgütünü, İhsan Nuri Paşa'yı, Ferzende Bey ve eşi Besna Hanım gibi figürleri anlatıyor. Ama asıl vurgu Zilan Deresi'ndeki olaylara yapılıyor. Ne olmuş orada? O dönemki Cumhuriyet Gazetesi'nin 16 Temmuz 1930 tarihli manşetine alıntılıyor. Zilan Harekatı'nda imha edilen eşkıya miktarı 15.000'den fazladır. Zilan Deresi lebalep ağzına kadar cesetlerle dolmuştur. Kahraman bunu açıkça bir katliam olarak nitelendiriyor. 15.000 kişi. Çok büyük bir rakam.
Evet ve hatta olaya katıldığı iddia edilen Dursun Çakıroğlu isimli bir askerin tanıklığına yer veriyor. Bebek, ihtiyar, kadın demeden insanların makineli tüfeklerle tarandığını anlatıyor bu tanık. Çok ağır ifadeler bunlar. Gerçekten öyle. Ve sonra sıra Dersim'e geliyor. 1937-38 olayları. Kitaba göre Dersim neden hedefleniyor? Neden Çıbanbaşı olarak görülüyor? Kahramana göre Dersim, Cumhuriyet yönetimi için birkaç açıdan sorumluydu. Birincisi, coğrafi olarak zor, kontrol edilmesi güç bir bölge. İkincisi, kendine özgü Alevi-Kürt kimliği ve aşiret yapısıyla merkezi otoriteye mesafeli duruyordu. Üçüncüsü, Şeyh Said isyanında tarafsız kalması da unutulmamıştı. Yani önceden planlanmış bir operasyon muydu bu? Kitap kesinlikle öyle olduğunu iddia ediyor. Başbakan İsmet İnönü'nün 1935 tarihli gizli Dersim raporuna ve hazırlanan ıslahat programına dikkat çekiyor. Bu programın amacının silah toplama, vali atama, askeri operasyon ve sürgün yoluyla bölgeyi Kürtlerden arındırmak olduğunu savunuyor. Özel olarak çıkarılan Tunceli Kanunu'yla Korgeneral Abdullah Alpadoğan'a verilen sınırsız yetkiler de buna işaret ediyor, diyor. Dersim olaylarında öne çıkan isim Said Rıza. Kitap onu nasıl tanıtıyor? Said Rıza'yı karizmatik, bölgede sözü dinlenen, saygı gören bir Alevi-Kürt aşiret reisi ve dini önder olarak çiziyor. Hatta ilginç bir bilgi veriyor. Said Rıza'nın 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı yanında Ruslara ve Ermenilere karşı savaştığını, Erzincan'ın geri alınmasında rol oynadığını ve bu yüzden Kazım Karabekir tarafından kendisine Dersim Generali unvanı verildiğini anlatıyor. Hane mi üretildi? İşte kitabın en can alıcı iddialarından biri de bu. Kahraman Dersim'de devletin iddia ettiği gibi planlı, genel bir isyan olmadığını savunuyor. Tam tersine Dersimlilerin devletten yol, okul gibi hizmetler beklediğini ama devletin bölgeyi kontrol altına almak, asimile etmek ve belki de maden yatakları gibi ekonomik nedenlerle bir bahane aradığını öne sürüyor. Hangi bahane mesela? Mart 1937'de bir köprünün yakılması ve bazı askerlerin öldürülmesiyle ilgili Pah Köprüsü olayı var. Kahraman, bu yerel ve küçük çaplı olayın bilinçli olarak büyütülerek genel bir isyan bahanesi olarak kullanıldığını iddia ediyor. Çağlayangil'in anılarında 33 asker öldürüldü dendiğini ama kendi kaynaklarında Fındık isimli bir gencin hakarete uğrayınca sadece 3 askeri vurduğunu anlatıyor. Anladım. Peki askeri harekat nasıl başlıyor ve neler yaşanıyor? Harekatın başlangıç tarihi de manidar kahramana göre. 21 Mart 1937 yani Nivroz günü. Seyit Rıza'nın evi uçaklarla bombalanarak başlatılıyor operasyon. Ankara'daki Bakanlar Kurulu kararından alıntılar yapıyor kitap. Silah kullanmış olanları ve kullananları yerinde ve sonuna kadar zarar vermeyecek hale getirmek, köyleri kamilen tahrip etmek ve aileleri uzaklaştırmak lüzumlu görülmüştür. Çok net ifadeler. Sabiha Gökçen'in rolüne de değiniyor mu? Evet, Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in bombalama harekatına katıldığı ve madalya aldığı belirtiliyor. Gökçen'in daha sonra bir röportajda 50 kiloluk bombalar attığını ama silahsız köyleri bombalamayı insanlık dışı bulduğunu söylediği de aktarılıyor. Kitapta anlatılan vahşet iddiaları gerçekten insanın kanını donduruyor. Mağaralarda insanlar, zehirli gaz kullanımı. Evet, bu konuda çok sayıda tanıklık ve iddia var. Laç Deresi gibi yerlerde, İlksor mağaraları gibi mekanlarda insanların topluca mağaralara doldurulup zehirli gazla ya da yakılarak öldürüldüğü iddiaları çok yaygın. Hatta Genelkurmay belgelerinde bile bazı mağara operasyonlarının geçtiği belirtiliyor. Tanık ifadeleri var mı? Çok sayıda var. Pülümürlü Ele Polat'ın ailesinin trajedisi, bir avukat tanığın bebekleri de yakarlar başlığı altında anlattıkları, Doktor Said Kırmızı Toprak'ın kendi ailesinden yaşadıkları, Ferhat, Pilvenk gibi aşiretlerin neredeyse tamamen yok edildiği iddia ediliyor. Hatta operasyona katılmış General Muhsin Batur'un bile anılarında Dersim için utandırıcı ifadesini kullandığına değiniliyor. Çok ağır bir tablo. Peki Seyit Rıza'nın sonu nasıl oluyor? Onun yakalanması ve yargılanması da mı tartışmalı? Kesinlikle. Kaynağa göre Seyit Rıza barış görüşmesi yapılacağı vaadiyle Erzincan'a çağrılıyor ama orada tuzağa düşürülüp yakalanıyor. Elazığ'da kurulan özel mahkemede yargılanması ise tam bir formalite gibi anlatılıyor. Neden formalite? Çünkü kahramana göre her şey çok aceleye getirilmiş.
Atatürk'ün Elazığ'a yapacağı ziyaret öncesinde Dersim meselesinin kapatılması istenmiş. Seyit Rıza'nın 75 yaşında olmasına rağmen idam edilebilmesi için mahkeme kayıtlarında yaşının 58 olarak gösterildiği iddia ediliyor. Aynı şekilde 18 yaşından küçük olan oğlu Reşih Hüseyin'in yaşının da 21'e büyütülerek idam cezası alması sağlanmış. İnanılır gibi değil. Mahkeme süreci nasıl işlemiş? O dönemin Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayangil'in anılarına dayanarak anlatıyor kahraman. Mahkeme gece yarısı kurulmuş, yargılama alelacele yapılmış, hatta meydan otomobil farlarıyla aydınlatılmış ve karar hemen o gece infaz edilmiş. İnfaz yine Buğday Meydanı'nda mı? Evet, Elazığ'daki Buğday Meydanı'nda 15 Kasım 1937 gecesi Seyit Rıza, oğlu Reşik Hüseyin ve 9 kişi daha asılıyor, babaların oğullarıyla birlikte zincirlenerek idama götürülmesi gibi çok trajik detaylar veriliyor. Fındık isimli gencin asılırken ipinin 2 kez koptuğu anlatılıyor, Seyit Rıza'nın son sözleri olarak da "Evladı Kerbela'yız, bihattayız, ayıptır, zulümdür, cinayettir" dediği aktarılıyor. Dersim harekatı bitti, liderleri idam edildi. Sonra ne oldu? Sürgünler mi başladı? Evet, çok geniş çaplı sürgünler yaşanıyor. Binlerce insan evlerinden, topraklarından koparılıp hayvan vagonlarına doldurularak Batı illerine sürülüyor. Gittikleri yerlerde kuyruklu Kürt gibi aşağılayıcı ifadelerle karşılanıyorlar, dışlanıyorlar, mallarına el konuluyor. Tam bir travma. Kitap bu operasyonlarda görev alan Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Ragıp Gümüşpala gibi bazı subayların daha sonra nasıl devletin zirvesine tırmandığına da dikkat çekiyor. Kitap günümüze daha yakın olaylara, mesela PKK hareketine nasıl bakıyor? Son bölümde ona da kısaca değiniyor. PKK'nın 1984'te başlattığı silahlı mücadeleyi, Süleyman Demirel'in kullandığı ifadeyle Cumhuriyet tarihinin 29. Kürt isyanı olarak görüyor ve aslında bu döneminde devletin önceki o tedip ve tenkil politikalarının farklı biçimlerde de olsa bir devamı olduğunu savunuyor. Yani bir kısır döngü gibi mi görüyor? Evet, bir nevi öyle. Hatta eski bakanlardan Ferit Melen'in Kürt sorunu bizim doğurduğumuz ve şimdi altından kalkamayacak duruma getirdiğimiz bir sorundur sözünü alıntılıyor. Abdullah Öcalan'ın yakalanma süreci, yargılanması gibi konulara da kısaca değinip kitabı bitiriyor. Resmi tarihin bize anlattığından çok farklı bir pencere açtık senin için. Özellikle Şeyh Said isyanı ve Dersim olayları hakkında gerçekten sarsıcı iddialar, tanıklıklar ve çok acı hikayeler dinledik. Evet, gördüğün gibi kitap baştan sona tedip ve tenenkil politikalarını, istiklal mahkemelerinin işleyişini, katliam iddialarını, sürgünleri, asimilasyon çabalarını tanıklıklar ve belgelerle ortaya koymaya çalışıyor. Şeyh Said, Seyit Rıza gibi isimleri de bambaşka bir portreyle sunuyor. Tekrar altını çizelim, bizim burada paylaştıklarımız tamamen bu kaynağın, yani Ahmet Kahraman'ın kitabının perspektifi. Kesinlikle. Bu inceleme umarım sana tarihin ne kadar çok katmanlı olabileceğini, tek bir anlatıya bağlı kalmanın ötesinde farklı okumalarında mümkün olduğunu düşündürmüştür. Belki de şu soru canlandı zihninde. Bir toplum geçmişindeki bu kadar derin yaralarla, bu travmalarla yüzleşmeden geleceğe nasıl daha sağlıklı, daha barış içinde yürüyebilir? Bu kitabın doğrudan sormadığı ama okuduklarımızdan sonra belki de hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru. Çok doğru bir nokta. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kal.